Bir gün bir arkadaş grubu sahilde şen şakrak kahkahalarla sohbet edip oturuyorlardı. Ve hepsi birbirlerine şakalar yapıp eğlenerek o anın tadını çıkartıyorlardı. Ama içlerinden bir tanesi her şeye müdahil olmayı seven, her şeye karışan bir tanesi her konuda da fikri olan o kişiydi. Ve biraz fazla konuşmaya başlamıştı. Herkesin sabrını ne kadar zorladığını fark bile etmiyordu. O karmaşanın içinde gülüp eğlenirken bir anda bir arkadaşı uzaklara doğru bakıp sessizce oturmaya başlamıştı. Yavaş yavaş bütün grup o sessizliği paylaşmaya başlamıştı. Artık yapılan şakalara gülmüyorlardı. Artık onun konuşmalarıyla ilgilenmiyorlardı. Ve kimse cevap bile vermiyordu. O kişi de gözlerini yere indirdi ve sessizce oturdu. Kimse de ona bir şey söylemedi çünkü buna gerek bile yoktu. İşte o sessizlik en ağır cümleydi. Böyle olaylar yaşadın değil mi? Herkesin bir anda sessizliğe gömüldüğü ve sessizlikle cevap verdiği. Eminim yaşadın. İşte bu videoda sana en ağır cevabın gerçekten sessizlik olduğunu anlatacağım. Ve sen de bunu öğrendikten sonrasında, bu videodan sonra gereksiz konuşmaları, bağırıp çağırmaları ya da cevap verme telaşını terk edeceksin. Bundan emin olabilirsin. Videoyu sonuna kadar izlediğinde senin için de bir şeyler değişecek. Hazırsan başlayalım. Sessizlik neden bu kadar etkili? Gel biraz bundan konuşalım öncelikle. Gerçekten insanlara vereceğin en büyük cevap onlara hiçbir şey söylememektir. Bir kavga düşün mesela. Kavgada en çok bağırıp çağıran, ortalığa saydıran, küfürler eden mi kazanıyor? Yoksa sessiz kalan mı kazanıyor? Hatta o bağırıp çağıranın sesinin ne kadar utanç verici olduğunu da sen de çok iyi biliyorsun. Bir dostlukta araya mesafeler giriyor. Bazen küslerin en büyüğü neden diye sormaya ihtiyaç bile duymadan çekip gitmektir. Ve bir ilişkide taraflardan bir tanesi sessiz kalmaya başladığında bu tartışma bitmiştir demenin en kolay yoludur. Sessizlik gerçekten bu kadar güçlüdür. Çünkü bir ayna gibi karşıdaki kişiyi kendisiyle yüzleştirir. Mesela biri seni kırar ve bir açıklama yapar ama senin cevabın yoktur ya da cevap vermeye tenezzül bile etmezsin. Çünkü o kişinin ne söylediğinin hiçbir önemi yoktur. Bir hata yapılır, özür beklenir ama senin sesin çıkmaz. Çünkü o özrün de bir kıymeti yoktur. İşte sessizlik tam da bu yüzden bir nevi ayna görevi görür, karşıdaki kişinin kendi yüzüyle ve kendi sesiyle cevaplarını almasını sağlar. Aslında o kişi kendisine cevap veriyordur. Peki, belki de hiç duymadığım bir şey söyleyeyim sana. Sessiz kalarak birilerini hiç aşağıladın mı? Yani sessizliğin gücünü gerçekten birini aşağılamak olarak kullanabileceğini bilseydin, bu senin hayatında nasıl bir fark yaratırdı? Aslında cevap çok basit. Sessiz kalmak bazen sadece ve sadece umrumda bile değilsin demenin en çekici yoludur. Bir mesaj atıldığında mesela hani var ya işte bu görüldüler vesaireler. Görüldü atıp bırakmak. Herhangi bir cevap da vermemek ya da bir şey yazmamak. Ya da karşındaki kişi bir özür konuşması yaptıktan sonra sadece kafanı şu şekilde sallamak. Sessiz kalarak. Ya da seni kıranlardan birisi seni bir yere davet ettiğinde sessiz kalmak. Evet ya da hayır cevabı bile vermemek. Sessizce reddetmek. Sessizlik kelimelerden daha keskin bir neşterdir. Ve en derin, en acı verici yaraları açar. Bunu hiç unutma. Neden sessizlik çok can yakar biliyor musun? Yine cevapları çok basit aslında. Birincisi, sana verecek enerjin bile yok demektir. İkincisi, bu tartışmayı bile hak etmiyorsun demektir. Üçüncüsü, sen ne söylersen söyle ben yoluma gidiyorum, sen burada kal demektir. İşte bu sebeplerden ötürü sessizlik gerçekten çok can acıtır. Benim de sevdiğim bir şeydir. Öyle kavga gürültüye, aksiyona, tartışmaya hiç gerek yok. Sessiz kal, en ağır cevabı ver. Bunlar senin tarafından. Peki, bir de karşı taraftan değerlendirdiğimizde sessizliğin anlamı nereye geliyor biliyor musun? Bak onları da sana anlatayım. Bir kere kendi içinde şüpheye düşüyor. Ya niye cevap vermedi ki? Sorgulamaya başlıyor. Sonra şu geliyor. Beni umursamıyor mu? Ve en son çözmeye çalıştığı koskocaman bir yığının arasında kalıyor. Anlamaya çalışıyor. Bu sessizlik ne anlama geliyor? Bağırıp çağırmaktan çok daha etkili değil mi kişiyi kendisiyle yüzleştirmek ve bu karmaşanın içine sürüklemek? Neden nefesini tüketesin ki? Neden bağırıp çağırıp ses tellerine zarar veresin ki? Ve çoğu zaman sessizlik bu soruların karşı tarafın zihninde kendi kendine cevaplanmasıyla
son bulur. Bu da karşı tarafı kendi en derin korkularıyla yüzleştirir. Umursanmamak, önemsenmemek. Sence de daha etkili değil mi? Ve tabii sessizlik bazen sadece bir savunma mekanizması, bazen de cezalandırma mekanizması olarak kullanabileceğin güçlü bir şey. Mesela bir ortamda, bir tartışmada birisi seni suçladığı zaman sadece sus. Emin ol, etraftaki herkes için de, aynı zamanda onun için de sadece susmuş olman ve sessizliğini koruman onun o kelimelerini ya da suçlamalarını tamamen anlamsız kılacaktır. Bir yanlış anlaşılmada sadece sessizce şöyle bir geri çekil. Bırak, sessizliğin her şeyi açıklasın. Ya da işte mesela bir ihanet anında affetmeyi tercih etmek yerine sessiz kal. Herhangi bir şey söyleme. Tabii sonunda zaten o sessizliğin sonu gidiş olarak ortaya çıkacağı için bazen gidiş de, sessizce bir gidiş de en iyi cevaptır. O yüzden hem savunma mekanizması olarak hem de cezalandırma aracı olarak kullanabileceğim muhteşem bir silahın var artık bu video ile birlikte. Sessizliğin en çok konuştuğu yerlerde bunu kullanabilirsin. Mesela bir dostluğun bitişinde, bir ilişkinin bitişinde, bir tartışmanın bitişinde, yani herhangi bir bitiş anında çok rahatlıkla kullanabilirsin. Unutma ki sessizlik bitirmenin en asil yoludur. Ve tabii ondan sonrasında da yeniden başlamanın da en güçlü adımıdır diyebilirim sana. Evet, sessizlik korkutucu derecede güçlü bir kavram hayatımızda. Biraz önce de dediğim gibi hem savunma mekanizması olarak hem de aynı zamanda cezalandırma silahı olarak. Bu videodan sonrasında sana zarar vermeye çalışan ya da seni üzen birine cevap vermek istiyorsan sadece sus. Etkilerini kendi gözünle gör. Unutma, sessizlik bir haykırıştan her zaman çok daha güçlü bir sesle konuşur. Ve videonun bu dakikasına kadar geldiysen, seni de etkilediyse eğer, beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Ve senin gibi sessizliğin gücünü kullanmak isteyecek, bunu hem savunma mekanizması hem de cezalandırma silahı olarak hayatına adapte etmek isteyecek arkadaşlarınla da paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendine iyi bak.